Merhaba arkadaşlar. Angel Start'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Sağlıklı ve sıhhatlisinizdir inşallah. Bugün güncel enerjilerde iletişimi olmayanlar ve ayrı olanlar için açılım yapmaya niyet ettim arkadaşlar. Kolektife niyet ettiğim bir açılımdır. Zamansız zamana niyet alıyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz mesajlarınızı o an için alabilirsiniz. Bir yeni ay sürecindeyiz. Aynı zamanda Venüs retro sürecine başlıyor arkadaşlar. O yüzden de bakalım iletişimi olmayanlar veya çok ani bir şekilde iletişimi kesilenler veya çok seyrek seyrek iletişim halinde olanları da kapsayarak bu açılım bize hangi mesajları verecek? Aklınızdaki kişiye odaklanın, niyetlerinizi alın. İletişim gerçekleşecek mi? Eğer bir ayrılık durumunuz söz konusuysa tekrar bir araya gelme durumunuz söz konusu olacak mı? Aklınızdaki kişinin size dair enerjisi nedir? Enerjisi nedir? Ne düşünüyor? Ne yapmaya çalışıyor? Amacı nedir? Neyi bilmemiz gerekiyor? Ben de ilahi sistemden en doğru mesajları almaya niyet ediyorum. Tüm kolektif için niyet ediyorum. İnşallah şifa ve farkındalık olsun, bütüne de katkı sağlasın arkadaşlar. Hadi bakalım. En doğru enerjilerle gelsin. İletişimi olmayanlar ve ayrı olanlar için aklınızdaki kişinin size dair güncel enerjisi nedir? Aklınızdaki kişi ne yaşıyor? Hangi düşüncelerde, hangi enerjilerde? Çünkü son birkaç gündür çok sert enerjiler alıyorum arkadaşlar. Özel danışanlarımdan da özellikle çok ani kopuşlar, ani iletişimlerin kesilmesiyle alakalı bazı durumlar söz konusu. Bakalım nedir tam olarak durum? Şimdi bu kart kendini attı ve açık attı. Bir tane de ben alıyorum. Aa, açtım vallahi. Hadi bakalım bir tane daha gelsin. Evet, A Doğan'ın ruhundan da alacağım. Bu arada arkadaşlar tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Dualarınız, ibadetleriniz yerini bulsun. Hayırlı bir Ramazan ayı hep beraber geçirelim inşallah. Hadi bakalım. Evet, bataklığın ruhu geldi. Hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor dedi. Evet, kolektif enerji. Demek ki güncel enerjilerde sürekli aynı hatayı yapan bir enerji var ve aynı hatalardan kaynaklı her defasında da belki de sizi daha fazla yitiren bir enerjide söz konusu görünüyor. Sanki bu defa daha da çok bataklığın içerisine batmış ve oradan nasıl çıkacak? Bakalım, göreceğiz kartlarda. Şöyle açalım. Evet. Arkadaşlar evet biraz önce de söylediğim gibi son günlerde çok ani çatışmalar ve fırtına tarzı durumlar söz konusu. Bunu birebir duyuyorum danışanlarımdan ve gökyüzü enerjileri de bu yönde hareket ediyor anladığım kadarıyla. Bu süre zarfında sizler için de özellikle şunu söylemek istiyorum. Çok öfke, kızgınlık,
çok ani tepkilerle alakalı durumlardan biraz kaçınmaya dikkat edin. Şimdi aklınıza kişiye baktığımda da bataklığın ruhu enerjisiyle geldiği için de özellikle buradaki duruma da bakıyorum ve şunu net görüyorum. Fırtına uyarısı ve çatışma. Yani sanki güncel enerjilerde aklınıza kişiyi tamamıyla karanlığa sürükleyen, kendisini belki de fırtınalı bir sürecin içerisinde bırakan ve bu noktada belki de sizinle bir çatışma içerisine girmiş olan, belki de kendi hayatında olaylarla ilgili, kendi hayatına yani güncelde yaşadığı, sıkışıklık yaşadığı, belki de parasal mevzularıyla ilgili yaşamış olduğu çatışmadan kaynaklı çok derin düşünceler içerisinde olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. Ama birçoğunuz belki de çok ciddi bir çatışma ve tartışmanın içerisinde de kendinizi bulmuş olabilirsiniz bu bağlantıda. Ama şu an tamamıyla kendisini terk edilmiş, yalnız, kaybolmuş hisseden bir enerji var karşımızda ve enerjisel olarak da tamamıyla tıkandığını, sıkışık bir enerji içerisinde olduğunu da söyleyebilirim. Sanki risk almış bir enerji. Belki de bazı şeyleri yitirebileceğini veya tamamıyla elinden kaçırabileceğini bildiği halde buradaki tavrıyla risk almış görünüyor. Aslında hırslı da bir enerji söz konusu ama şu anki süreçte enerjisel olarak bir blokaj durumu söz konusu olduğu için de belki de bu durumu çok fazla açığa da çıkartamıyor olabilir. Sessizlik söz konusu görünüyor. Odak noktasının değiştirilmesi gereken bir süreç var. Belki de bugüne kadar sizden o ilhamı alıyordu, sizin enerjinizle besleniyordu. Ama şu anki süreçte tamamıyla kendisine odaklandığında, olayları derinlemesine düşündüğünde çok net görebildiğinde düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi bazılarınız ruhsal bir yolculukta olabilirsiniz. Bazılarınızın da arasında yol mesafesi söz konusu olabilir. Burada eğer aklınızda kişinin hayatında sizden sakladığı, çok böyle açığa çıkartamadığı bazı sırları varsa belki de bu sırlar yavaş yavaş açığa çıkmaya başlıyor olabilir. Bu fırtına bundan dolayı da kopmuş olabilir arkadaşlar. Sanki kendi kusurlarının farkında olan ama kusurlarıyla kabul görmek isteyen de bir enerji var. Çok da sanki hani eleştiriye ya da sorgulanmaya gelebilecek bir enerji içerisinde olmadığını düşünüyorum. Çünkü kusurlarını belki de çok büyük ölçüde hani sorun yaratabilecek bir enerji içerisinde görmüyor olabilir. Çünkü görseydi zaten bataklığın ruhu enerjisinde olmazdı kendisi. Şimdi bazılarının gizli bir yolu söz konusu olabilir veya gölge taraflarında o gizemli bir enerji açığa çıkıp acaba farklı bir yola sapsam mı sapmasam mı tarzında bir düşünce yapısına sahip olabilir. Ama ben enerjisel olarak biraz aydınlığa çıkmaya çalışacağını, yükseleceğini düşünüyorum. Bir inanca gelmek, bir anlam arayışı içerisine girmekle alakalı bir durum söz konusu olacak. Değer veren bir enerji söz konusu ve aynı zamanda parasal anlamda da kendisine belki de yeni kapılar açmaya çalışan, belki de bu noktada risk almaya çalışacak olan da bir durumda olabilir arkadaşlar, aklınızdaki kişiler. Evet. Ama burada şunu da söylüyor. Anlaşılmak istiyorum. Kusurlarımla sev beni. Yani beni kusurlarımla sevecek birisini istiyorum diyen de bir durumu var aklınızda kişinin. Peki. Aklınızda kişi iletişime geçecek mi? Aranızda yaşanan bu olumsuzluk sona erecek mi? Neyi bilmemiz gerekiyor?
Şöyle açalım kartlarımızı. Evet. Ölüm kartıyla başladık. Arkadaşlar bu arada açılımlar kolektifin çoğunluk enerjisine göre gelir. Uyumlandıklarınızı alın, kabul edin. Uyumlanmadıklarınızda lütfen evrene iade edin. Kendinizi uyumlandırmaya çalışmayın. Evet. Şimdi burada açıkçası enerjisel olarak aldığım aklınızdaki kişinin tam bir sah enerjisi içerisinde olduğu arkadaşlar. Şimdi sah aslında biraz flörtöz bir enerjiyi anlatır ama aynı zamanda çok fazla bağlılık veya bağımlılık çalıştırmak istemeyen, çok fazla sorumluluk almak istemeyen de bir enerjiyi anlatır bize. Ve genelde sah enerjisi yasak bir ilişki içerisinde de bulunabilir. Ama bulunmak zorunda da değildir arkadaşlar. Yani bağlanmak istemeyen de bir enerjidir aynı zamanda. Hani çok böyle sorumluluk almaktan kaçan, daha çok hani olayların kolayına kaçan da bir enerjiyi anlatıyor bize. Şimdi kartlara baktığımda aklınızdaki kişi burada aranızdaki bağlantı içerisine üçüncü bir kişiyi dahil etmiş olabilir veya mevcutta sizin de haberinizde olan başka bir enerjide söz konusu olabilir ve bu enerjiyle alakalı sakladığı, gizemli, çok net bir şekilde açığa çıkartmadığı durumlar söz konusu olabilir ve bu kişiyle arasında bir bitiş, bir tamamıyla kaybetmiş olma, yitirmekle alakalı bir durum söz konusu gibi görünüyor. Bu kişi siz de olabilirsiniz arkadaşlar aynı zamanda. Çünkü Selçuk Sasa yasak ilişki içerisindeki dişil enerjiyi anlatır bize. Lütfen kendi durumlarınıza göre alın ama çok çekici, çok güzel bir enerjiye de sahiptir ama aşktan yana çok da şansı olmayan bir enerjiden de bahsediyoruz. Burada yaşanılan bir bitiş, bir kayıp enerjisinden kaynaklı belki de size karşı bazı şeyleri çok dürüstçe ifade edememiş olabilir. Belki de bu sizseniz eğer sizi kaybettiğini düşünen, sizi yitirdiğini düşünen ve size karşı çok dürüst enerji içerisinde olamayan, size karşı gerçek yüzünü çok fazla yansıtamayan, sizin dışınızda farklı bir hayata da dahil olan bir enerji içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ama aranızdaki belki de o karanlığı aydınlığa çıkartabilmesi için de bu süreci de yaşamış olması gerekiyor olabilir arkadaşlar. Çünkü savrulan bir enerji var ve aklınızdaki kişinin savrulmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de çok yakınında olan bir eril enerji de söz konusu olabilir. Belki kendi ailesinden bir eril enerji, belki de sizin hayatınızda mevcutta başka bir enerji söz konusuysa bu kişiden kaynaklı da enerjisel olarak kendisini savrulmuş hissediyor olabilir ve bağlantıyla ilgili tamamıyla tevekkül enerjisine geçmiş, sabırlı, kabullenişe geçen, zamana bırakan bir süreçte olduğunu düşünüyorum. Ama çok bir taraftan da mutsuz bir enerji olduğu gibi bir taraftan da aslında sizi de tam anlamıyla kaybetmek de istemeyen bir enerjiye sahip. Şimdi biraz önce burada dedim ya, bu bir yasak ilişki içerisinde olan bir bağlantıyı anlatıyor olabilir. Lütfen kendi durumlarınıza göre alın arkadaşlar. Hepiniz için geçerli olmayacaktır bu. Ama bu sizin hayatınıza da bir başkasının varlığından bahsediyor olabilir. Aklınızdaki kişinin hayatında da böyle bir durumun varlığından bahsediyor olabilir. Çünkü benim burada gördüğüm enerji aslında tamamıyla üçüncü kişilerin etkisinden kaynaklı, aranızdaki bağlantının olumsuz yönde etkilenmiş olması, bu arkadaş da olabilir, partner de olabilir dediğim gibi ve çok fazla aklınızdaki kişinin sorumluluk almak istememesinden kaynaklı açığa çıkmış görünüyor. Aslında mevcutta sahip olduğu hiçbir şeyi kaybetmek istemeyen bir enerji olmasına rağmen
maalesef ki bir savrulmayla beraber bu noktaya gelmiş diyebilirim. Çok ciddi kafa karışıklıkları söz konusu. Belki de burada Selçuk Sasa ve Pasadra bize aynı enerjiyi de anlatıyor olabilir. Belki de siz aklınızdaki kişiyle alakalı bilmemeniz gereken bazı şeyleri öğrendiğiniz noktada tavrınızı koyup sınırınızı çizip arkanızı dönmüş olabilirsiniz ve aklınızdaki kişi tamamıyla kendisini çıkmazda ve labirentin içerisinde hissediyor olabilir. Bilinçaltında açığa çıkan korkularla beraber kendisini uçlara sürüklenmiş bir enerji içerisinde gördüğünü de düşünüyorum. Aslında düşüncesel olarak da duygusal anlamda da tamamıyla tek başına olan bir enerji var burada arkadaşlar. Kendisini aşırı derecede yalnız hissettiğini de düşünüyorum. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi eğer aklınızda kişinin hayatında başka bir partner varsa ve bir bitiş enerjisi söz konusu olduysa, hayatında mahkemeyle alakalı bazı mevzular söz konusuysa eğer bu süre zarfında kendisini kapattığı kale gibi güçlü ve koruyucu bir enerji içerisinde tuttuğu ve belki de size karşı çok da bu enerjiyi yansıtmadığı, size karşı daha cimri bir enerjiyi yansıttığı bir durumdan geçiyor olabilir. Yeni bir başlangıca hazırlanmak isteyen ve gerçekten de mutlu olmayı hedefleyen bir enerji içerisinde. Bugüne kadar size kendinizi değersiz hissettirmiş ve duygusal anlamda cimri davranmış da olabilir aklınızdaki kişi. Ama mutsuz bir enerjiden bahsediyoruz kesinlikle. Ve burada gördüğüm kadarıyla aranızdaki bağlantı içinde ve eğer sizin dışınızda başka bir bağlantısı söz konusuysa o noktada yaşadığı mutsuzluklardan tamamıyla kurnazca özgürleşmeye çalışan, kendini keşfetmeye çalışan ve aynı zamanda sizi gözlemleyen, sizi takip eden, sizi stoklayan bir enerji içerisinde olup sizinle alakalı durumları da keşfetmeye çalışan bir durumda diyebilirim açıkçası. Ama kartların geneline baktığımda bana aslında burası şöyle bir enerjiyi anlatıyor. Aklınızdaki kişinin hayatında yaşamış olduğu ikilemler var. İki durum arasında kalmış ve hayatında bir tarafı tamamıyla bitiriyor görünüyor. Bir tarafı tamamıyla bitirdikten sonra önüne bakıp yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde ve mutlu olma isteği içerisinde de diyebiliriz arkadaşlar. Ama burada merak ettiği, takip ettiği, gözlemlediği, sizin arkanızdan belki de size bunu çok göstermeden maskeler takarak bunu yaptığında düşünüyorum. Pardon. Çünkü çıkmazda kalan bir enerji var. Şimdi aklınızdaki kişinin size karşı çok dürüst davranmadığını da düşünüyor olabilirsiniz. Başka bir partner durumu olmaz ama davranışları size kendinizi değersiz hissettirdiği için, çünkü bir fırtına uyarısı gördük, bir çatışma gördük. Bazı yaşanan tartışmalarda canınız çok yanmış olabilir ve gerçekten de kendinizi çok değersiz hissetmiş olabilirsiniz. Bu noktada aklınızdaki kişiyle alakalı kafanızda bazı soru işaretleri açığa çıkmış olabilir. Acaba benden bir şeyler mi saklıyor? Hayatında bir başkası mı var tarzında bir düşünceye de girmiş olabilme ihtimaliniz de var arkadaşlar. Bunu da atlamak istemiyorum. Ama buradaki az sebeplerden bir tanesi de çok fazla sorumluluk almaktan kaçan bir enerjide olması. Maddi anlamda da belki sahip olduğu birçok şeyi de kaybetmek istemiyor olabilir. Bu noktada da bazı karmaşaların içerisine girmiş olma durumu söz konusu. Ama bir uyanış, bir muhakeme veya gerçek bir mahkeme sürecinden de geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani sanki hayatında bir şeyleri temizleyip netleştirip size öyle gelmek isteyen de bir enerji var. Çünkü sizi takip eden ve stoklayan bir enerji içerisinde diyebiliriz. Peki şöyle soralım hemen. Mevcut ayrılığa son verecek mi size dair? Çünkü hayatında bir şeyleri netleştirmeye çalışacak mutsuz bir enerji. Yeni bir başlangıç var. Mutlu olmak isteyen bir enerji içerisinde. Peki aklınızdaki kişi size dair iletişime geçmek, duygularını ifade etmek veya mevcuttaki ayrılığınıza son vermekle alakalı bir eyleme geçecek mi? Bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Çok taze yaşanmış bir ayrılık olabilir aranızdaki bağlantılarda. Burayı yedileyeceğim.
Evet. Evet, burada veda dedi. Bir durum veya kişiyle vedalaşmak, başka bir deneyime doğru gitmek, vazgeçmeyi göze almak dedi. Biraz önce de söylediğim gibi burada risk almaktan bahsetmişti. Aklınızda kişi sizi kaybedeceğini bile bile belki de risk aldı. Kendi öfkesine hakim olamadı ya da dürüst davranamadı ya da doğru kararları da verememiş olabilir bağlantınız içerisinde. Farklı bir yöne yönelip belki de orada tamamlanması gereken durumlarını tamamlayıp ondan sonraki süreçte yeniden bir şeyleri oluşturacak olabilir arkadaşlar. Çünkü açılım biraz bu enerjiyi de verdi. Şimdi burada bir vedadan bahsetti ama bu veda bence çok taze veya yakın geçmişte yaşanmış bir veda olabilir bazılarınız için. Ve bu noktada aslında sizi gözlemleyen ve size karşı kıskançlık enerjisi içerisinde olan bir durumda bir tarafta sizinle ilgili çaba göstermek istiyor tekrardan bir şeyleri oluşturabilmek için. Bir tarafta da sanki geleneksel bir yapı içerisinde olma durumundan kaynaklı kendini aşırı derecede psikolojik olarak depresyona sokmuş veya suçlu hisseden bir enerji içerisinde. O yüzden de biraz kalp gözü kapanmış gibi de görünüyor. Burada basiretsiz bir enerji açığa çıkabilir. Hemen bazı adımlar gelmeyebilir arkadaşlar. Çünkü aklınızda kişi mevcut düzende devam edemeyeceğinin farkına varacak görünüyor ve bir seçim yapma aşamasına gelecek görünüyor. Bakın burada da büyüteç kartını verdi. Satır aralarını okumak ve detayları fark etmek bazen de mevcut gündem neyse onun büyümesi der. Yani aranızda yaşanan mevzu her neyse zaman geçtikçe belki de bu mevzu biraz daha büyüyor olabilir veya iletişimsel anlamda kavgalar ve tartışmalar yaşandıysa daha da farklı noktalara gidiyor olabilir. Ama gerçek anlamda bu olay yaşandı ve biz tamamıyla koptuk, hiçbir şekilde iletişime geçmedik diyorsanız eğer aklınızdaki kişi sizi gerçekten de merak ediyor ve stalkluyor ve sizinle alakalı her türlü bilgiyi edinmeye de çalışıyor diyebilirim. Peki, başka kartıma soracağım. İletişime geçecek mi ve adım atacak mı aklınızdaki kişi? İletişime geçecek mi? Evet arkadaşlar, yani burada yol ayrımına geldikten sonra seçim yapma aşamasına gelince hedef belirleyecek görünüyor. Yönünü seçecek, aklınızdaki kişi ve karar verecek. Çünkü kararı artık iyileşmek, artık kötü günleri sonlandırmak ve şifalanmakla alakalı görünüyor. Çaresiz kalınan bir mevzuysa eğer aranızdaki bağlantı ve karar verme noktasında sıkışıp kalıyorsa, bir gün evet bir gün hayır diyorsa, netleşemiyorsa da gerçekten çıkmazda hissediyorsa da bu noktada da bence şifa enerjisi aktif olacak. Belki de kalbini kapatıp kalbin içerisindeki gerçekleri çok ifade edemeyecek olabilir. Onun ifade edebilmesi için sizden belki de ufak tefek bir şeyler görmek isteyecek olabilir. Ama eğer haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız lütfen siz burada bir şey yapmayın arkadaşlar. Çünkü aklınızdaki kişi bataklığın ruhu enerjisinde ve artık oradan gerçek anlamda çıkması gerekiyor. Çıkabilmesi için de kendi farkındalığını yaşaması gerekiyor. Çünkü olayları çok da net görebilen bir enerjiye de sahip değil. Ama burada benim gördüğüm kadarıyla aklınızda kişi ne kadar kalbini kapatsa da kendi duygularını çok ifade edemese de zaten çok edebilen de bir enerjiye sahip değil. Çünkü burada da gördüm e, duygu cimrisi ve değersiz enerji hissediyor ve incitici davranışlarda da bulunabiliyor. O yüzden de belki de kendi içinde yaşıyor bazı şeyleri ama dilinden belki de o sözler çıkmıyor olabilir, kelimeler çıkmıyor olabilir. Gelecek olan bir haber var arkadaşlar. İletişim gerçekleşecek, irtibat kurulacak görünüyor. Aranızdaki bağlantı içerisinde. Peki ben Rumi kartlarıma sormak istiyorum. Bu bağlantıda iletişimin gerçekleşmesi, aklınızdaki kişinin size dair nasıl bir eyleme geçmesini sağlayacak?
ürkek ve korkak bir enerji var burada. Evet ve iki enerji arasında sanki sıkışmış kalmış da görünüyor arkadaşlar. Kupaların sultanı ve imparatoriçe enerjisi. Yani burada aslında kartlar şunu söyledi. Öz saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer dedi. Yani aklınızdaki kişi çok büyük bir çıkmazın içerisinde, ikilemin içerisinde ama sistem zaten öyle bir noktaya getirecek ki aklınızdaki kişiyi bu ikilemlerden özgürleştirecek görünüyor. Şimdi zaten hayatında bazı bitişler de söz konusu. Bir anda kadersel olarak belki de hayatta bitmez dediği bir şeyin sonlanmasıyla karşı karşıya kalabilir. Çünkü dedi ki ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim dedi. Aklınıza kişi için. Çünkü bugüne kadar belki kendince mücadele edememiş, netleşememiş, seçimini yapamamış, belki de çok zaman kaybetmiş bir enerji söz konusu olabilir. Artık sistem aklınızdaki kişinin güce gelmesini istiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü dedi ki kendini yabana atma, Allah'ın gözünde sen nadidesin, emek verirsen amacına ulaşırsın dedi aslında. Ve ben aklınızdaki kişinin bu noktada ikileme düştüğü mevzulardan tamamıyla özgürleşeceğini ve kadersel olarak özgürleşeceğini düşünüyorum. Peki kupaların sultanı ile ilgili of bu enerji nedir? Evet arkadaşlar yani kolektif enerjide burada üçüncü kişilerin enerjisi çok aktif görünüyor. O yüzden yaşanan bazı olumsuzluklar da söz konusu ama aklınızdaki kişiyle ilgili lütfen tevekkül edin, lütfen sisteme bırakın ve süreci kabule geçin. Çünkü aklınızdaki kişinin hayatında sizin dışınızda var olan başka bir enerji söz konusu görünüyor ve bu enerjinin tamamıyla aklınızdaki kişiye tavrını koyup, sınırını çizip, seviyor olsa bile, duyguları olsa bile tavrını koyup, sınırlarını çizip hayatından gideceğini düşünüyorum. Evet. Ve aklınızdaki kişinin de zaten bu süreci yaşaması da gerekiyormuş. Çünkü burada dedi ki tüm dünyanın imparatorluğu eline verileceğine keder gelsin. O zaman gizlice Allah'a yönelirsin. Belki hem siz hem de aklınızdaki kişinin hayatındaki diğer kişi de aynı anda sırt dönüklüğü enerjilerine girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Rumi'de kupaların sultanı, imparatoriçe ve kılıçların sultanı enerjisini verdi. Lütfen buradaki burçlara takılmayın arkadaşlar. Çünkü o anki enerjiyi de anlatıyor olabilir bize. Aslında seven bir enerjidir ama o an net kararlar almıştır ve tavrını koymuştur. Belki de bir imparatoriçe enerjisine bürünmüş olabilir. Artık hiçbir şekilde kişi kendinden taviz vermediği, kendinden ödün vermediği, enerjisel olarak yükseldiği, kendi farkındalığını yaşamış, öz değere gelmiş bir enerjiyi de anlatıyor olabilir. Burçları bazılarınız istiyorsunuz. Ben bunları çok dile getirmek istemiyorum. Kafa karıştırmasın diye lütfen burçlara takılmayın. Ama benim burada gördüğüm yani aklınızda kişinin hayatında çok keskin bazı bitişler söz konusu olacak ve kendisini ispat etmeye çalışacak, mücadele edecek, belki arı gibi çalışmak zorunda bile kalacak olabilir. Çünkü maddi bazı kayıpları da vardı. Değer kapısını da açmaya çalışıyordu. Size dair burada aşk duygusu var. Tekrardan bir duygusal bir başlangıç söz konusu olacak görünüyor. Ve tevekkül ederseniz eğer bu bağlantılarda tekrar bir araya gelme durumları da söz konusu olacak diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Ve burada kupaların altılısı. Kupaların altısı aynı zamanda bize ruhsal bağlantıyı da anlatır arkadaşlar. Ruh yaşam ve birliğe arzu duyar, özü sonsuz ruhtur der ve çocukluk zamanlarından, geçmiş zamanlardan da bize bahseder. Aslında sizinle olan sanki geçmişini özleyen ve gerçek anlamda kavuşmak isteyen bir enerji var. Dediğim gibi hayatında belki de bir karma temizlemesi gerekiyor. Netleşmesi gereken bir süreç. Sonrasında sizinle tekrar bir oluşum içerisine girecek diyebiliriz arkadaşlar. Bu üçüncü kişiler anne de olabilir, arkadaş da olabilir. Kendi durumlarınıza göre alın lütfen. Ama ben yine de soracağım içinizi rahat ettirmek için. Hatta şöyle bir soralım.
Sizinle alakalı bir pişmanlığı var mı aklınızdaki kişinin? Ay, kartlar gelmedi. Aklınızdaki kişinin size karşı mahcubiyeti, bir pişmanlığı var mı? Arkadaşlar, yani size karşı evet, şehvet, tutku, aşk, derin ve güçlü istek var ama kapana kısılmış bir enerji içerisinde ve gerçekten de kendi başına karar vermek istiyor. Dış etkenlerden bağımsız, özgür bir şekilde size gelmek istiyor görünüyor. Evet, belki toy enerjilere sahip, çok içe dönüş yaşayacak veya yaşıyor olabilir şu anki süreçte. Eğer çocukla alakalı mevzular varsa özgürleşme noktasında da belki çocukların masumiyetleri veya çocuklarla ilgili durumlar gündeminde olabilir. İçindeki sırlarını keşfetmeye çalışacağı bir süreç, kendi içinde netleşmeye çalışacağı bir süreç ve sizinle beraber ruhsal anlamda da, duygusal ve zihinsel anlamda da dengeye oturmak isteyen bir enerjide diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü size karşı kalben de sadık, içten duyduğu da bir sevgi var görünüyor. Ama önce kendi dengesini kurması gerekiyor. Çünkü bir kişinin hissettiğini zihinde kabul etmesi, kabul ettiğinde eyleme dökmesi çok çok önemlidir arkadaşlar. Maalesef ki günümüzde insanlar hissettiği gibi konuşmuyor, konuştuğunu da eyleme dökmüyor. Sıkıntı burada başlıyor zaten. Ama şu an dediğim gibi çok keskin bazı bitişler olmuş görünüyor ve süreç de biraz sancılı gidebilir bazılarınız için. Çünkü netleşmesi gereken bir süreç var. Bunu ne kadar zamanda yapar inanın bilemem, Allah bilir, ama enerjiyi siz tevekkül noktasına getirirseniz ve zamana bırakırsanız aklınızdaki kişi doğru zamanda bu durumu çözecektir diyebiliriz arkadaşlar. Peki hangi kartlarıma sorayım bilemedim. Pardon. Normal yine klasik tarot kartlarıma soracağım. Evet. Aklınızdaki kişiyle pardon arkadaşlar, aklınızdaki kişiyle bir barışmanız var mı? Evet arkadaşlar, aklınızdaki kişiyle barışabilmeniz için aklınızdaki kişinin hayatında dediğim gibi belki de kendini korumaya almak zorunda kaldığı veya bu noktada biraz önce de söylediğim gibi hayatında sizinle olan bağlantısına engel teşkil eden üçüncü kişilerden kaynaklı koruma zoruna aldığı durumları varsa bunlardan tamamıyla özgürleştikten sonra dengesini oturtturup size duygusal anlamda gelip kupasıyla beraber tekrardan bu aşkı, bu ilişkiyi yaşamak isteyecek ve bu süreci başlatacak görünüyor. Belki de buradaki yıkım enerjisi, yıkılan kule enerjisi aklınızdaki kişinin kendi zihninde de kadersel olarak yaşanacak olabilir. Çok büyük bir uyanış yaşayıp bir denge oluşturup size öyle gelecek de olabilir arkadaşlar. Ama bazı korkuları var. Kendi içinde mücadelesi ve savaşı var ve kendisini tamamıyla koruma altına almış, hiçbir şekilde sanki zarar görmek istemeyen bir enerji içerisinde. Ama bence kendi gücünün de farkına varacağını düşünüyorum. Ve ister istemez de ne kadar korksa da tedirginlikleri de olsa bu bağlantıya emek verecek görünüyor aklınızdaki kişi. Yani en azından şunu da söyleyebilirim. Sizin değerinizi anlayıp sizin için emek verecek olan da bir enerji var burada. Ve kupasıyla beraber bir barışma, tekrardan bir başlangıç, tekrar size atılan o duygusal adımlar ve haberleşmelerinde aktif olacağını da söyleyebilirim. Peki kolektif enerji sizin bu noktada hangi mesajı almanız gerekiyor?
Kendini sevip güvendiğinde hiçbir şeyin seni aşağıya çekemeyeceğinin bilincinde ol dedi. Kendinize güvenin arkadaşlar. Eğer bu bağlantı içerisinde bugüne kadar çok kaybetme korkusu yaşadıysanız ve artık aklınızda kişinin bu son noktada size yaptığı şeyleri kabullenmekte zorlanıyorsanız, sistem artık sizin kendi öz değerinizde ve öz sevginizde olmanızı istediği içindir. O yüzden de lütfen ilişkilerde ve bağlantılarda önce ben demeyi unutmayın. Merkezinize kendinizi alın. Çok aklınızdaki kişileri merkezinizde tutmayın. Çünkü tutarsanız maalesef ki en çok acıyı da siz çekersiniz arkadaşlar. Evet. Sistemden mesaj alalım. Bir tane aklınızdaki kişinin size dair olan durumuyla ilgili alacağım. Bir tane de sizin almanız gereken mesaj olarak alacağım. Bakar mısınız kartlara? Barışma geldi. Evet, geçmişinizden biri hayatınıza geri dönüyor. Unutmayın, geçmişinize dönüp dönmemek sizin elinizde dedi. Ve size gelen mesaja bakar mısınız? Cevap. Bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız dedi. Evet arkadaşlar, çok rezone geldi kartlar. Almanız gereken mesajları almışsınızdır diye düşünüyorum açıkçası. Peki bir de şöyle yapayım. Soru cevap kartlarından 2 tane seçeceğim. Eğer kafanıza takılan ve sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa bu 2 kartı da seçerek sorabilirsiniz. Tek tek de seçip sorabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle toplayayım. Belki de burada çok ani bir yıkım yaşadınız ama dengeye oturtturup tekrar gelecek olan bir enerji de olabilir. Başka birisi yoksa eğer arada. Evet. Evet arkadaşlar, bu 2 karta sorunuzu sorabilirsiniz. Evet mi, hayır mı diye cevaplarınızı almak için. Evet. Birinci kartta sorduğunuz soru için cevap evet dedi melekler. Evren olumlu bir şekilde cevap veriyor dedi arkadaşlar. İkinci kart için belki dedi, muhakeme gerekli dedi. Uyum dengesi buluyor, durumun netleşmesini bekleyin dedi. Zaten burada da biraz önce size demiştik ki kafanız karışıksa eğer emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız. Yani çok aceleci davranmayın arkadaşlar. Kendi içinizde biraz bazı şeyleri muhakeme edin, ölçün, biçin, tartın ve durumun netleşmesini bekleyin. Evet, bugünlük bu kadar. Tüm kolektife şifa olmasını diliyorum. İnşallah almanız gereken mesajları size en doğru şekilde aktarabilmişimdir arkadaşlar. Bireysel bakımlarınız için WhatsApp iletişim hattım YouTube kanalım hakkımda kısmında mevcut. WhatsApp'tan mesaj olarak iletişime geçebilirsiniz. Müsait olduğum zaman mutlaka geri dönüş yapıyorum. YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram hesabım Angels Tarot 2 ve Event Angels'tan beni takip ederseniz çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu arada çakralarınızdaki dengesizlikler için doğal taş bilekliklerimizden eğer talepte bulunmak istiyorsanız Instagram'dan veya WhatsApp'tan mesaj olarak da iletişime geçebilirsiniz. Kişiye özel çakra uyumlanması için enerji yüklemesi de yapılmaktadır arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok çok seviyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere.